Yok. Bu it gelmeyecek. Sen istersen git bul. Sonra kolundan tutup getir. Sana Vatikan'dan telgraf geldi. Sen hala ortada yoksun de. Geliyor. Güzel. Avcı avın kokusunu alacak. Av başlayacak. Saraydaki ajanınızdan haber geldi. Sultan akşam tebdili kıyafette Tekke'ye gidecek, öldür. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın Abdülhamit. Abdülhamit'in kafasında 150 kilometrelik bir yol var paşam. Sen biliyor musun bu yolu? Abdülhamit'in kafasında ne olduğunu Abdülhamit'in dili bile bilmiyor. Ben nereden bileyim? Zor bir iş. Kabul ederim. Lakin bunu öğrenmeliyiz. Çok mühim. Belli ki bizi tuzağa düşürecek bir hat. Öğren. Bay Konrad. Ben Osmanlı paşasıyım. Bir yolunu bulurum. Şehzade Abdülkadir Efendi ne diyordu? Yüreğini açıyordu. Kalbine emanet ediyordu. Çiçekleri anlatıyordu. Çiçekleri batsın. Çiçeğe çiçek mi anlatılırmış? Efendim bir şey mi dedin? Yok bir şey. Şehzade Abdülkadir çok cesaretli birisi. Ne hissediyorsa söylemekten geri durmuyor. Öyle mi? Öyle tabii. Bugün bana aşkını ilan etti. İnsan seviyorsa cesaretli olmalı. Sevdasını aşikar etmeli. Korkaklar aşkı ziyan ederler. Geldik. Benim şu hayatta öğrendiğim bir şey varsa o da korkakların asla kazanamayacağıdır. Sen işini hallet. Ben burada bekliyorum. Lüzum yok. Sen gidebilirsin. Bir korkan beni korumasına ihtiyacım yok. Allah hünkârımızın emridir. Sen kovsan da illa burada bekleyeceğim. Dinin yar, devletin yar, milletin yar olacak. Başka sevda var olmayacak. Abdülhamit bu demiryolu hamlesini tekrardan başlatmaya karar vermiş. Vaziyet vahim. Neymiş vahim olan? Bu demiryolu projesinin 150 kilometrelik yolunu büyük bir sır gibi saklıyor. Yine kafasında neler döndürüyor anlayamıyorum ki. Bu da ne zor bu adam ya. Demir yolu yapıyor. Yine içinde gizli yolu var. Yalnız çok yakında kıyamet kopacak. Yer yerinden oynayacak. Tabii Abdülhamit bu badireyi de atlatırsa ondan sonra onu kimse yıkamaz. Ben o gizli yolu Abdülkadir'den öğrenirim. Ha, Ne de olsa artık tamamen bize teslim olmuş durumda. çok haklısın. Madem ki Abdülkadir hürriyet davasına inanıyor, hürriyet sevdalısı elini taşın altına koysun. Abdülhamit gidince yaşam hakkı olsun istiyorsa bu kadarını da yapsın artık. Yapar yapar. Hünkârım. Buyur paşa. Hünkârım, limandan bir havadis.
Bu ilanları Filistin'e gönderilmek üzere yola çıkarmışlar. Görmek isteyebilirsiniz diye düşündüm. Hünkârım, bir zeytin şirketi Filistin'de yatırım yapmak için toprak alacağı yazıyor. Karşılığında da payitahttan boğaza nazır arazi veriyorlar. Bir şirket zeytin üretmek için bunca zahmete girer mi? Ticari olarak lüzumsuz bir faaliyet. Bu Theodor Herzl'ın gazetesinin adı neydi? New Press. Gazeteye bir telgraf çekin. Payitahtın sahibi dostların senden bir şey rica ediyor. Bu zeytin şirketinin dolandırıcı olduğuna dair bir haber yapsın. Paşa, bunların Filistin'den istedikleri topraklar arz-ı mevuttur. Vaat edilmiş topraklar. Her ne kadar inkar etseler de hedefleri İslam topraklarını almaktır. Biz var olduğumuz sürece biz göçtükten sonra milletin buna mutlaka mani olacaktır. İşittin mi şehzadem? Demir yolu için tekrar çalışma başlatmış hünkârımız. Peder Hazretleri bir meselenin peşine düştü mü bırakmaz, bilirsin. Bence bu demir yolu işine sen de dahil olmalısın şehzadem. Bugüne kadar hangi işe dahil olduğumu gördün ki Sabahattin bu işe dahil olacağım. İşte yanlış yaptığımız yer kardeşim. Biz bu saate kadar Hürriyet Kayası'nı sırtlandık. Dağın tepesine kadar taşıdık. Tam zirveye çıkaracakken zorbanın biri geldi onu geri itti. Ama biz yılmadık. Tekrar denedik. Her seferinde aynı sonuçla karşılaştık. Hep zirveden düştük. Neden? Çünkü şehzadem biz o Hürriyet Kayası'nı yalnız taşımaya çalıştık. Kendimize bir ortak aramadık. Ne yapalım Sabahattin? Kim yardımcı olacak bize? Kardeşim, Avrupa'da binlerce hürriyetperver var. İşte senin bu demir yolu işine girmen bu dostlarımız için çok mühim. Demir yoluyla ne alakası var? İngilizler bizden bazı küçük bilgiler istiyorlar. Eğer sen bu işe dahil olursan bu meseleyi çok kolay hallederiz. Ne diyorsun Sabahattin? Muhbirlik mi yapacağım? Bak kardeşim. Bak. Bu fikirler nasıl neşrediliyor biliyor musun? Ha? Sen sanıyorsun ki Avrupa'da Osmanlı'ya muhalefet para eden bir şey. Kardeşim, hünkârımız her işlerinin peşine düşüyor. Bu gazetelerin çıkması için İngilizler, Fransızlar hürriyet aşıklarına yardım ediyorlar. Bizden de bazı küçük hususlarda yardım istiyor İngiliz dostlarımız. Bu gazeteler yaşasın diye. Ha. Eğer yardım edemezsek bunları iyi oku kardeşim. Çünkü bunlar hürriyet fikrinin son mecmuaları. Sabahattin. Hürriyet için. Yapacağım. Ismarladığınız bir elbise var mıydı? Hayır yok. Arzu ederseniz hazır birkaç elbisemiz var. Ya da beğendiğiniz kumaştan dilediğiniz gibi diktiririz. Hazırlara bakayım. Tabii. Ya da aslında epey vaktim var. Hem hazırlara bakayım hem de kumaşları göreyim. Nasıl arzu ederseniz. Buyurun paketiniz hazır. Teşekkür ederim. Arabacım alır. Aslında sizin kadar zarif bir bayana hususi giydirmek isterdim. Bakın, bu mecmua Fransa'da neşrediliyor. Bütün Avrupa modayı bu mecmuadan takip ediyor. Alın sizde kalsın. Teşekkür ederim.
Hoşça kalın. Ömer, Bitti mi işin? bitti bitti. Çok yoruldum. Paketimi alabilir misin? Tabii. Yorulursun tabii. Bunca vakit içeride ne yaptıysan. Bunca vakit durdun. Bir tek bu paketi mi aldın? Evet. Bir elbise için bu kadar vakit harcanır mı ya? Hünkârım, şeker, karamela gibi satılan, dünya ordularının hayranlıkla envanterine katmak istediği mükemmel silahlar. Heh. Winchester'ı piyade orduları için tavsiye ederim. Daha evvel anlatmıştım. Bu nedir? Maxim, makineli tüfek. Gaz basıncıyla çalışır. Sıkışma yapmaz. Dakikada 100 mermi yakar. Ölümü bile parçalar hünkârım. Zaruf Efendi. Bu silahtan 1000 adet isterim. 10.000 adet de Winchester tüfeği isterim. Lakin gireceğimiz harp topçu harbi olacak. Krupp toplarından 3000 adet isterim. Hünkârım, bu kadar silah çok büyük bir harbin habercisi olur. İngilizler, Fransızlar, Ruslar, hatta Almanlar dahi korkar. Mani olmaya çalışırlar. Mani olurlarsa karşılarında beni bulurlar. Siz dediğimi yapın. Emredersiniz hünkârım. Bu numuneler de hediyemizdir hünkârım. Zarof'un gemisini takip ettiniz mi? Rus kıyılarına doğru gidiyorlar. Zannımca bizimle harp edecek olanlar Ruslardır. Tilkiyi takip edersen tuzağa düşersin. Akşam yetimhaneye gitmek için hazırlıklar yapıldı mı? Yapıldı hünkâr. Tebdili kıyafet gideceğiz. Emredersiniz. Ne oluyor? Kan kokusu aldım da biraz bastırsın dedim. Kimin konu? Kızıl Sultan'ın. Bizimkilerden haber geldi. Abdülhamit akşam korumasız tekkeye gidecekmiş. Çıkışta iftardan sonra basacağız mermiyi. Doğru bir malumat mı bu? Bugüne kadar Vatikan'dan yanlış istihbarat gelmedi. Sen yine de bence dikkatli ol. Ama bu istihbaratın doğruluğunu öğrenmenin kolay bir yolu var. Neymiş o? Sen önce benim gemimin peşinde olup olmadıklarını öğren. Sonra ben bu haberin doğru olup olmadığını nasıl öğreneceğini sana söylerim. Tamam. Zaten akşama kadar nasıl sabredeceğimi merak ediyordum. Hallederiz. Sizden bir ricam olacak valide. Bu demiryolu meselesine dahil olmak isterim. Babama münasip bir dille bildirin. Hayırdır evladım?
Yani elbette ki çok güzel olur. Hünkârımız da bundan çok memnun kalır ama nereden icap etti şimdi bu? Sabahattin söyledi. Başta haberim dahi yoktu ama iyi bir fikir. Hem tecrübe kazanmış olurum. Ne diyorsun oğlum sen? Sabahattin gelip kendisi sana bunu söylediyse hepimizden çok ona hayrı dokunur. Ben de böyle düşünüyorum validem. Ben bu demir yolları işine girdiğim vakit mutlaka Sabahattin benden bir şey isteyecektir. Sen de dayanamayıp yapacaksındır. Validem, Mahmut Paşa'nın işini tam anlamıyla bitirmek istiyorsak önce itimatlarını kazanmamız lazım. Eğer zafer istiyorsak elbet bunun bir bedeli olacak. Nasıl bir bedelmiş bu Abdülkadir? Ben her şeyi tertip ettim. Onlara saklı tutulan hattı söyleyeceğim. Oğlum bu bir devlet sırrıdır. Bir paşanın ihanetinin meydana çıkması karşısında bu sır küçük kalır validem. Sırrın telafisi vardır lakin ihanetin yoktur. Ama dayının ikbali de ellerindedir. Dayımı da kurtaracağım. Nasıl? Bütün bu tertiplerin arkasında halam vardır. Sizden ricam onunla konuşmanız ve Sabahattin'i benim kurtardığımı söylemeniz. Ve karşılığında da mektubu isteyeceğim. Böylelikle dayım tam anlamıyla kurtulmuş olacak. Ben de Mahmut Paşa'nın itimadını kazanmış olacağım. Ve vakti geldiğinde de delillerle hainliğini ispatlayacağım. Destur! Hünkârım, Ethem Paşa, Rıza Paşa, Fuat Paşa ne zaman bir araya gelsek hep harpten konuşuruz. Niçin paşa? Harpten başka hatıramız yoktu ondan. Sizler çetin harplerin paşalarısınız. Lakin bu kez en kuvvetlisiyle karşı karşıyayız. İstikbalde harp mi var sultanım? Her vakit harbin içindeyiz. Siyasette ihanetlerle çarpışırız. Lakin bu seferki başka. İngilizler kendilerini gizleyerek bir devlete savaş ilan ettirecekler. Rus gavuruyla mı? Öyle sanmamızı isterler paşa. Lakin harp tedbirdir. Biz her cenahta sağlam duracağız. Doğu mevzilerimizle alakalı vaziyet nedir? Erzurum, Kars, Kafkas cephelerimiz her daim hazırdır. Hazırladığımız Hamidiye tabiyaları da düşmana direnecek kuvvettedir. Âlâ. Serasker Rıza Paşa, Doğu ordularına tatbikat emri veririz. Araziye çıksınlar. Hareket kabiliyetimizi ölçelim. Kimi saldıracağını yakında öğreneceğiz. Lakin harp nizamımızı şu düsturlar üzerine kuracağız. 1. Denizi geçmek için göğü aldat. Açıktan hareket edeceğiz. Ordularımızın yerini, siperlerimizin mevkini bilecekler. Normal faaliyetlerimizi yürütüyor gibi görüneceğiz. Niyetimizi gizleyeceğiz. Hedefi gizleyip rotayı şaşırtacağız. Yani mevzilerimize sapma olmayacak. Düşman istihbaratına açık olacak. 2. Düşmanı beklerken rahat ol. Biz hazırlıklarımızı tamamlarken onların saldırmalarını bekleyeceğiz. Biz gücümüzü ölçerken onları yoracağız. Birliklerimize merkezden emir gelene kadar saldırmama talimatı vereceğiz. 3. Ağustos böceğinin kabuğunu çıkart. Sahte hücum birlikleri kuracağız. Aynı sahte hücumu 2 kez yapacağız. İlk ikisine düşman tepki gösterecektir. Lakin üçüncüsünde tereddüt edecektir. İşte o zaman mağlup olacaktır. Paşalarım, İngilizlerin üzerimize kimin salacağını yakında öğreneceğiz. Lakin biz Ruslar saldıracakmış gibi tedbirimizi alıp Batı cephesini imar edeceğiz. Harbi bizzat ben idare edeceğim. Erkan-ı Harp Yıldız Sarayı'na kurulacak. Emredersiniz. Tam tahmin ettiğiniz gibi Abdülhamit geminizi takip ettiriyor. Harikulade.
Cihan hünkârını takmışım peşime. Götürüyorum onu yanlış bir cepheye. İrem bana bak. O Mahmut Paşa kaypağına sakın ağzından bir şey kaçırma, satar bizi. Osmanlı savaşın açılacağı cepheyi son ana kadar öğrenmemeli. Belki savaşa bile lüzum kalmayacak. Abdülhamit'i öldüreceğiz, savaş da bitecek. Ya savaş olursa biz para kazanırız. Abdülhamit'le ilgili malumatı nasıl kesinleştireceğimizi söylemediniz. Osmanlı Sultanı bir yere iftara gidecekse gitmeden önce saraydan oraya erzak gönderilir. Bereket olsun diye. Yani bu erzağı takip edersek Abdülhamit'in nereye gideceğini de kesinleştirmiş olacağız. Evet. Aynen öyle. İşte bu sağlam bir malumat. Söz veriyorum Abdülhamit'i öldürdükten sonra savaş çıkmayacaksa bile sizin için bizzat çıkaracağım. Nereye? Saraydan çıkan erzakları takip etmeye. Bakalım Abdülhamit tekkeye mi gidiyor, başka yere mi? Gel. Hünkârım. Sultanım. Buyurun. Size söylemek istediğim bir mesele var. Buyurun dinliyorum. Abdülkadir. Demiryolu meselesine dahil olmak ister. Siz de uygun görürseniz ben hem demiryolu meselesine hem de kendisine çok faydalı olacağını düşünürüm. Fevkalade. Münasiptir. Aynaları sever misiniz sultan? Bilirim seversiniz. Bir dostu Hazreti Yusuf peygamberimizi ziyarete gider. Ziyaretin sonunda mahcup bir şekilde der ki... size hediye vermek için her neye baktıysam... gönlümü, canımı hediye olarak getirsem... Hindistan'da baharat satmaya götürmüş gibi olurum. Sizin güzelliğinize layık bir hediye bulmak çok zor oldu der. Bu sebeple ben de sana bir ayna getirdim der. Ona baktıkça güneş gibi parlayan güzelliğinizi görüp mutlu olup beni hatırlarsınız. Size güzelliğinizi hatırlatsın sultanım. Bir güzele verilecek bundan âlâ hediye bilmem. Veren elin güzelliği muhatabına da geçermiş hünkârım. Zeynep. Hayırdır? Neden ağlıyorsun? Hiç. Yok bir şey, öylesine. Bak, eğer bir derdin, sıkıntın varsa söyle. Bir hal çaresine bakarız. Yok. Bak geçti gitti. Ömer. Asiye teyzeme ağlıyorum. Hayattayken istediği hiçbir şey olmadı. Hep senin mürüvvetini görmek isterdi. Ama nasip olmadı. Bu onun vasiyeti sayılır. Doğru dersin Zeynep. Ben de evlenmek isterim. Gerçekten mi? Tabii. Bir ömür böyle geçmez ya. Elbet evleneceğim ben de. Geçmez tabii Ömer.
münasip bir vakitte az seninle konuşacağım. İzdivacına talip olacağım. Ne diyorsun sen Ömer? Ne az seni? Ben yıllarca seni bekledim. Asiye teyze beni her gün gelinim diye sevdi. Seni Ömer'ime almak isterim dedi. Ben o gün gelsin diye her gün dua ettim. Şimdi sen bir başkasıyla evleneceğini mi söylüyorsun? Zeynep, Ne Ömer? Ne? Zeynep abla. Üzülme. Ben biraz daha büyüyeyim, evlenirim seninle. Ağlama benim güzel ablam. Ağlama. Buyur Bidar kadın. Sizdeki mektubu almaya geldim Seniha Sultan. Ne mektubu? Hangi mektup? Bende size ait olan bir mektup yok ki. Var. Var Seniha Sultan. Hatta o mektubu siz bile yazdırmış olabilirsiniz. Aa, ne münasebet canım. Yani siz de rüzgar ocağınızı söndürse benden bileceksiniz. Öyleyse ben size meselenin aslını izah edeyim. Şehzadem Abdülkadir'i Sabahattin'i kurtarması için ben gönderdim. Ne? Nasıl? Evlatlarımızın yaptığı yanlışlardan hünkârımızın incinmesini istemedim. Eğer Sabahattin'in yakalandığını hünkârımız işitseydi çok üzülecekti. Bu sebeple ben mani oldum. Şimdi Seniha Sultan, sizden kardeşimin üzerindeki iftiraları kaldıracak olan mektubu istiyorum. Rica ederim, veriniz. Ben bu işi halledeceğim. İyi. Yük nedir? Ferman Ferma Efendimizin hediyesidir. Ye. 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 İyi. Ye. Ye. Hayırdır validem? Abdülkadir evladım, Abdülkadir. Ne olmuş Abdülkadir'e? Gitmiş her şeyi Bidar'a anlatmış. Ne diyorsun validem? Duydun işte Sabahattin. Yalnızca Bidar'a anlatmış. Lakin sadece şimdilik. Şehzade efendi. Sen bizi nasıl satarsın Abdülkadir? Senin bu yaptığını göreceğime ölseydim kardeşim. Zindanlarda çürüseydim. Madem fikrimize ihanet edecektin ne diye kurtardın beni? Gel. Şehzade. Hünkârımız sizi bekler. Demir yoluyla alakalı toplantı başlamak üzere. Tamam Tahsin Paşam. Geliyorum. Ben ne sana ne de hürriyete ihanet ettim Sabahattin. Senin gerçek bir kurtuluşa kavuşman için valideme söylemem şarttı. Şimdi gidip o toplantıdan istediğimiz bilgileri alacağım.
Bekle. Havadis ne? Yüzünüz değişti. Abdülhamit toprak alacağımız şirketin bir dolandırıcılık şebekesi olduğunun haberini yapmamızı istiyor. Bu ne saçmalık? Elbette yapmayacaksınız. Yapmak zorundayım. Çıldırdınız mı? Kendi gazetenizde, kendi elinizde dolandırıcı olduğunuzun haberini mi yapacaksınız? Bu haberi yapmak zorundayım. Fakat bu haberi okurlarsa kurduğunuz şirketin itibarı yerle bir olur. Tertibimiz boşa çıkar. Haberi yapsınlar. Ama hiç kimse okumadan bütün gazeteler toplatılacak, anladın mı? Hiç merak etmeyin. Abdülhamit'in tertibi boşa çıkacak. Bu meselelerle alakadar olman beni pek memnun etti. Pek bahtiyar etti evladım. Bu meselenin sizin rüyanız olduğunu bilirim hünkârım. Ben de çalışmak, gayret göstermek isterim. O halde meselenin ehemmiyetini size anlatayım. Türk devletleri Anadolu'nun her yerinde kervansaraylar kurdular. Bu kervansarayları atların yorulup çatlamadan ulaşabilecekleri mesafelere göre ayarladılar. Atların yoruldukları yere bu kervansarayları diktiler. Bu sebeple kadim İpek yolu canlılığını korudu. Son 2 asırdır bu yol işlemiyor. Portekizliler Ümitburnu'nu bulmuşlardı. Buna rağmen İslam topraklarını kullanmaya devam ettiler. Ta ki İngilizler Süveyş kanalını açana kadar. Bu kanala sahip olan bütün dünya ticaretine sahip olur. İşte bizim siyasetimizin sırrı bu. Bu vakte kadar muhataplarımızdan bunu gizledik. Mağan'dan geçen tren hattı Akabe'ye kadar ulaşırsa ne olur? Süveyş kanalının kontrolünü ele geçiririz. İstediğimiz vakitte de askeri sevkiyat yaparız. Âlâ. Tıpkı dedem Fatih Hazretlerinin Rumeli Hisarı'nı yaptırması gibi. Bu Akabe hattı bizim için çok mühim. Hünkâr, Buyur paşa. hünkâr Filistin'deki toprak meselesiyle alakalı. Çıkabilirsiniz. Hünkâr, Arz-ı Mev'ud'dan toprak alımlarının ilk hedefi demiryolu güzergahımızın üzeri. Hem vaat edilmiş topraklarına kavuşacaklar, hem bizim tren yolumuza sahip çıkacaklar. Gel paşa otur. Tahsin Paşa'm. Belki biz siz varsınız bir de ben. Çevremiz hain dolu. Kelle almak kolay olsa da haini bilip yakınında tutmak, bilmediğin hainin çevrende olmasından evladır. Bizim siyasetimiz budur. Lakin sabrımızın da bir sınırı vardır. Bir harita çizdiriyoruz. Akabinde bir şirket gidip güzergah üzerindeki bütün toprakları almaya kalkıyor. Küffar boş durmaz. Fıtrat boşluk kaldırmaz. Sendelediğin an tepene çökerler. Ne yapacağız hünkâr? Sendelemeyeceksin paşa. Sendelemeyeceksin. Mekke Allah'ın haremidir. Medine Resulullah'ın haremidir. Kudüs müminlerin haremidir. Allah ve Resulü
Haremine sahip çıkar, korur. Peki biz haremimizi koruyabilecek miyiz? Kudüs'e sahip çıkabilecek miyiz? Biz var olduğumuz sürece Kudüs düşmeyecek. İnşallah. Hünkârım, bu toprak alımını nasıl durduracağız? İlanda yazılı olduğuna göre paydattaki bir yalı arazisi karşılığında Filistinliler topraklarını satarlar. Kanarlar buna. Paşa, yanına Kemalettin evladımızı al. Takas için önerilen yalı arazisinin sahibini bul. Ona güzelce anlat. Eğer laftan anlamazsa ona de ki bizde bir hanedan var. O hanedanın başında bir halife var. Gayesi ilahi kelimetullah'tır. Kudüs ona emanettir. O emaneti korumak için can da verir, can da alır. Emredersiniz hünkârım. Şehzadem beni emretmişler. Otur Sabahattin. Ne öyle? Gözünü ayırmıyorsun. Demir yolları haritası. Ay şehzadem. Bu gidişle hünkârımız seni bu işin başına geçirir. Öyle bir niyetim yok Sabahattin. Ben de işimi hallettim sayılır. Nasıl? Hattın tüm güzergahını öğrendim. Ne? Nasıl şehzadem? Nereden geçiyor? Hattın haritası. Senin bu yaptığının karşılığı yok kardeşim. Bu harita hürriyetin kapı eşiği. Tarih seni yazacak. Tarih bu hürriyetperver şehzadeyi yazacak. Tarih bizi yazacak. Zeynep. Abi. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ömer. Ne oldu? Bir şey mi oldu Ömer'e? Ömer'e bir şey olmadı da benim yüreğimi ateşe verdi. Ters bir şey mi söylesin? Ona mı canın sıkıldı? Ya Ömer sinirlenince yapar öyle şeyler. Sen niye kafana takıyorsun? Ben yıllardır Ömer'le evlenmeyi beklerim. Hep onun hayalini kurarım. Asiye teyzem hep ima ederdi. Seni gelinim olarak görmek isterim derdi. Ömer de bilirdi bunu. Ama şimdi saraydaki kızla evlenecekmiş. Ben neden bekledim o zaman bunca vakit? Gidelim abi buradan. Kalmayalım daha fazla. Tamam kardeşim, tamam. Benim bacımın hisleriyle oynamak öyle kolay değil. Tamam. Sıkma canını. Sıkma canını. Yanlış yaptın kardeş. Yanlış yaptın.